Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kahvaltılık poğaça tarifi hazırladım ki simit tadında çıtır çıtır böyle her zaman yapmak isteyeceğiniz bir poğaça tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine öncelikle bir su bardağından bir yemek kaşığı eksik sıvı yağımı ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir su bardağı tatlı yoğurt ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Akını poğaçamın üzerinde kullanacağım. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırıyorum unumu almadan önce. Bu arada tereyağım oda sıcaklığındaydı arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Tamam, yeterli. Burada 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim unumu. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Biraz daha un ilave ediyorum. Başka da un ilave etmeyeceğim. 4 su bardağı unumun 3,5 su bardağını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi hemen böyle kenara topluyorum. Hemen hamurumun da yumuşaklığını göstereyim. Poğaçamızın hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi poğaçamızın şeklini vermeye başlayalım. Önce böyle yumurta büyüklüğünde bir parça alıyorum. Avucumun içinde yuvarlayıp kenara katıyorum. Yine yumurta büyüklüğünde bir parça aldım. Avucumun içinde yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi hamurumu bezeler haline getirip bitireceğim. Şimdi hamurumu böyle kenara alıyorum. Pekmezli suyumuzu hazırlayalım. Burada yarım çay bardağı pekmezim var. Hemen üzerine bir çay bardağı da su ilave ediyorum. Bir tane de yumurtamın akını ilave ediyorum. Hemen burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Yumurta akımı ilave etmemin nedeni poğaçamıza ekstradan bir çıtırlık veriyor. Böyle simit çıtırlığı gibi. O yüzden ilave ettim. Sizler ilave etmek zorunda da değilsiniz. Eğer çıtır sevmiyorsanız poğaçanızı, ben çıtır sevdiğim için yumurtamın akını da ilave ettim. Evet, tamam, yeterli. Şimdi hemen böyle yan tarafa alıyorum. Poğaçalarımın şeklini vereceğim. Burada da 300 gram rendelemiş olduğum kaşarım var. Gördüğünüz gibi hamurumu bu şekilde açıp büyüttüm. Şimdi içine kaşarımı ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim. Poğaçanızda sucuk da kullanabilirsiniz. Birer parça. Seviyorsanız, ben sevmediğim için kullanmadım. Eğer sizler seviyorsanız kaşarınızı ilave ettikten sonra bir parça da sucuk ilave edebilirsiniz. Evet, poğaçamızın şekli bu şekilde olacak. Şimdi hemen böyle yan tarafa alıyorum.
Yine bir tanesini aldım bezemin, parmak uçlarımla açıp büyütüyorum. Ve kaşarımdan ilave ediyorum. Her iki ucunu bir ucuna getirip toparlıyorum. Ve parmak uçlarımla açılmayacak şekilde kapatıyorum. Yine yan tarafa alıyorum. Son bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Yine hamurumu aldım ve parmak uçlarımla bu şekilde açıp büyütüyorum. Yine içine kaşarımdan ilave ediyorum. Her iki ucunu bir ucuna getirip hamurumun parmağımın ucuyla açılmayacak şekilde kapatıyorum. Bu şekilde parmak uçlarımla düzleyip çeviriyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Poğaçalarımı şimdi pekmezli suyumuza ve susamımıza batıralım. Önce pekmezli suyuma batırıyorum. Her tarafına. Sonra susamımı batırıyorum her tarafına. Bu arada kullanmış olduğum susam miktarım da 1,5 su bardağı. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine her tarafını pekmezli suyuma batırıyorum poğaçamın, sonra susamıma batırıyorum her tarafını. Böyle bu şekilde. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Şimdi poğaçamın üzerine bu şekilde bıçağımla çizikler atıyorum. Böyle çiziğinizi yüzeyden yapın arkadaşlar. Çok da aşağıya inmeyin. Gördüğünüz gibi poğaçamın bir ucundan bir ucuna kadar çizik atıyorum. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp poğaçamı pişireceğim. Altı üstü kızarana kadar 25-30 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebilir. Evet, poğaçam pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen böyle ilk sıcaklığıyla birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? Çok güzel bir poğaça tarifi oldu, böyle simit tadında. Yani kahvaltı sofralarınıza yapabileceğiniz en kolay poğaça tarifi diyebilirim. Hem de mayasız. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kendim yaptım diye söylemiyorum. İnanın ki daha önceden beğenmediğim ve denemediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla bütün tariflerimi yapabilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına da belirtirseniz elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz ve hala kanalıma abone değilseniz
bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.